Dikkat ederseniz burun kısmında bir miktar geometrik farklılıklar oluşmuş durumda. Ama görevler açısından Kaan hepsinin görevini kapsıyor. Füzesiyle doğrudan Eurofighter'ı imha edebiliyor. 150 kilometreden tespit ettiği Tayfun'u Gökhan füzesiyle ya da Meteor füzesiyle doğrudan imha ediyor. Bunların hepsi ortadan kalkmış olacak. Ve artık blok 30, blok 70, blok 70 plus falan gibi F-16 peşinde düşmeyeceğiz. 2 katı kadar yatay boyuttaki harekatı tek bir Kaan'la yapabiliyoruz. GZT Haber Merkezi'nden merhaba, ben Sinan Bakioğlu. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Kaan'ı konuşacağız. Değişen prototiplerini ele alacağız. Ayrıca F-35, Eurofighter ve Kaan arasında da bir karşılaştırma yapacağız. Görseller üzerinden bol bol not olarak ilerleyeceğiz. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. GZT olarak 3 milyona ulaşmamıza çok az kaldı. Sizlerden kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı rica ediyoruz. Hemen başlayalım. Hocam prototiplerle giriş yapalım. Kaan'da biz neden 3 farklı prototip gördük? Hangi değişiklikler yapıldı 3 araç arasında? Şimdi Sinan Bey, uçak üretim mekanizmalarında mutlaka testler yapılarak geliştirilir. Bizim de bu sisteme uyduğumuzu görüyoruz. İlk yaptığımız prototip aslında P0. Dolayısıyla P0 prototipi içerisinde bir takım testler yapıldı. Mesela ilk uçuş Şubat 2024'te yapıldı. 02 2024 diyelim. Burada bu uçuşta toplam 13 dakika uçtuk biz. Yaklaşık 230 knot hıza ulaştık. Dolayısıyla bu testler 13 dakikalık bir süre içerisinde en azından kokpitteki aviyonik sistemlerin reaksiyon süreleri ölçüldü. Hız esnasında ortaya çıkan aerodinamik yapıdaki bir takım sistemler denendi, test edildi. Bu tür testler yapıldıktan sonra biz tekrar bir uçuş, ikinci uçuş yapıldı. O zaman da aynı şekilde bu sefer 14 dakika uçuldu. Yine 230 knot hıza ulaşıldı. Ve ilk uçuş 8000 fitte gerçekleşti. İkincisi 10.000 fitte. Demek ki irtifa arttıkça uçağımızın reaksiyonları farklılaştı ve bu süreler içerisinde P0 modeli içerisinde elde ettiğimiz verileri, dataları biz sahaya aktardık. Şimdi artı ikiz değerlendirme yapıldı. Yani pratikte elde edilen uçuş esnasındaki verilerle sanal ortamda elde edilen veriler de karşılaştırıldı. Dolayısıyla uyum ortaya çıkması için bir takım çalışmalar yapıldı. Ve burada tabii sanal veriler ile pratik veriler uyumu sağlandıktan sonra P1 modeline geçtik. Şimdi P1 modelinde bir takım geometrik değişiklikler de var. İşte kanatçıklarda bir takım farklılıklar var. En önemli farklılık şu, burun kısmında. Dikkat ederseniz burun kısmında bir miktar geometrik farklılıklar oluşmuş durumda. Çünkü buraya biz radar koyduk. Hangi radar? Murat 200A. Bunun bir 600A versiyonu var. O da P2 modeli için kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla radar monte ettiğimiz için şu kısma bakın biraz daha şöyle hafif küt. Burada bir daha bombeli bir görüntü var dikkat ederseniz eğer. Biraz daha konik bir yapı. Evet. P0'daki. Dolayısıyla en büyük değişiklik bu. Onu söyleyelim. Radarda da mesela çok önemli şeyler var. Burada tarama yapabiliyorsunuz. Tarama yani hava resmi çıkartabiliyorsunuz. Yeryüzü şekilleri, topografik arızaları, oradaki satıhtaki bir takım hareketleri radar tespit edebiliyor. Yaklaşan uçakları ve füzeleri tespit edebiliyor yaklaşık 150-200 kilometre mesafeden. Çok yetenekli bir AESA radarı. Dolayısıyla radar montajı çok önemli, kritik değişikliklerden bir tanesi. İniş esnasındaki iniş takımları arasındaki mesafe biraz arttırılmıştır. Onu tabii şöyle de gösterebiliriz. Dolayısıyla iniş daha rahat gerçekleşmiş oldu. Yani yaklaşık 34.000 küsür bir kalkış ağırlığı var. Çok ağır bir muharebe uçağı. Onun için iniş takımlarının daha aerodinamik açısından sağlıklı olması lazım. P0'dan elde ettiğimiz bir takım değerleri buraya aktarmış olduk. Diğer taraftan burun yani kokpit kısmı içerisindeki bazı sistemlerde değişiklikler yapıldı. Yine en azından elektronik tarama sistemleri, hedefleme sistemleri ya da kızılötesi tarama ve takip sistemlerinde bazı değişiklikler gerçekleşti. EOTS sistemi ve
şöyle diyelim tekrar. IRST sistemi. Burada bu sistemler elektronik sistemler, hedefleme sistemleri ve kızılötesi arama takip sistemleri gövde içerisine monte edildi ki görünürlüğü azalsın diye. Yine dikkat ederseniz su damlası profili var. O pürüzsüz bir boya sistemiyle görünürlüğü daha da az seviyeye indirmiş olduk. Taşıyıcı kapasitelerde bir değişiklik yok. Kabin içi taşıyıcı kapasiteler içerisindeki mühimmat taşıma hazneleri biraz daha geliştirildi. Onun için bu P1 ve P0 arasındaki temel farklar buradan elde edilen verilerin montajı diyebilirsiniz. Şimdi tabii bir de P2'miz var. P2 de ayrı bir sistem. O da aslında yer testi için yapılmış bir model. Yer testi. Iron dedikleri sistem. Dolayısıyla bunda ne yapılacak? Buna çok büyük kuvvetler uygulanacak. Kanatlara, her iki taraftan, yerde tabii bunlar, gövdeye. Yani uçuş esnasında kalmış olduğu basınca yakın basınç uygulanacak ve bunlar en azından kabin ve etraftaki işte diğer sistemlerin basınca dayanıklılık testine tabi tutulacak. Dolayısıyla P2 modelinde yerde yapılan testlerde P1 uçuşundan elde edilen sistemlerin montajı artı yine sanal ortamda yapılan ya da mekanik ortamda yapılan dayanıklılık test sonuçları montajı yapılacak ve en son P2 model karşımıza çıkacak. Bir de bunların tabi blok sisteme göre yapıldığını görüyoruz. Şimdi blok 10, 20 ve 30 modelleri var. Blok 10 üzerinde şu anda çalışıyoruz. Blok 20 hazırlıkları devam ediyor. Bunların mesela blok 30 dediğimiz aslında model bizim biraz da motorla ilgili bir konu. Yani şu anda bizim kullandığımız F110 tipi yani F-16 motorları artık yavaş yavaş şeye dönecek. TF-35.000'e dönecek. Yani itki kapasitemiz bizim 2 katına çıkacak neredeyse. Yani dolayısıyla çift motor 29 librelik bir itki gücümüz var şu anda. F110 motoru. Bu F-35.000 daha doğrusu TF-35.000 ile 70.000 itkiye çıkacak 58.000'den. Onun için hepsi tabii aynı şekilde 2 çarpı F110 motoru var şu anda. Bunlar F-16 motoru. Şimdi 2 çarpı düşünün TF-35.000. Yani çok önemli bir motor farkı olacak. Muhtemelen blok 30 versiyonunda artık TF-35.000'i kullanmaya başlayacağız. Onun için bu modeller içerisinde yine şunu da söyleyelim. Yukarıda işte kokpit içerisinde pilotun kullandığı bizim bir şeyimiz var. Başlığımız var. Çok akıllı başlık. Bu başlık da uçağımızla pilot arasındaki irtibatı sağlıyor. Dolayısıyla pilotaj yükünün de minimize edilmesini sağlıyor. Çünkü pilotun kaskın önünde dijital veriler geliyor. Sadece dijital veriler doğrudan gelmiyor. Bunlar sensör füzyonuyla birleştirilip çok değerli bilgiler aktarılmak suretiyle pilotun en azından atış sistemlerini kullanırken ya da manevra yaparken iş yükünü çok daha az seviyeye indiriyor. Hocam bu görsel üzerinden de F-35, Eurofighter ve Kaan'ı kıyaslayalım. 3 uçak arasındaki farklılıklar nelerdir? Öncelikle F-35, Eurofighter ve Kaan milli muharebe uçağımız var. Burada F-35 tek motorlu. Bu ikisi çift motorlu. Yani hepsini yan yana yazıyorum ki anlaşılsın diye. Çift motorlu. Şimdi F-35 derin taarruz uçağı. Derin taarruz uçağı. Eurofighter önleme uçağı. Yani ne tür görevler aldığını söyleyelim ki önleme uçağı. Kabaca söyleyelim. Kaan da çok rollü uçak. Ne demek bu? Şimdi derin taarruz uçakları uzun uçuş yapar. Düşman derinliklerine gider ve ağır mühimmat taşır ve görevini yapar geri gelir. Sanki böyle ağır bombardıman uçağıymış gibi düşünün. Önleme uçakları manevra yetenekleri çok yüksektir, çok kıvraktır. Tabiri caizse it dalaşlarında bir numaradır ve Eurofighter hakikaten yukarıda çok hızlı hareketler yapabilir. Kaan uçağımız çok rollü, hem derin taarruz yapıyor, hem önleme yapıyor, hem de yakın hava desteği sağlıyor. Yani çok rol biçilmiş bir önemli uçak. Şimdi bakıyorsunuz burada hızlarına 1.6 Mach hıza ulaşıyor. Eurofighter'a bakıyorsunuz epey hızlı 2.0 Mach hızında. Kaan'ımız da 1.8 Mach hızına ulaşacak. Daha doğrusu ulaştı. Dolayısıyla hızlara baktığımızda
Kabaca çok büyük farklar yok. Bir numara Eurofighter. Neden? Çünkü önleme uçağı, manevra ihtiyacı var. Yüksek irtifada aniden yükselebiliyor. Aniden alçalış yapabiliyor. Dolayısıyla Eurofighter'ın hızının 2 olması çok önemli değil. Ama görevler açısından Kaan hepsinin görevini kapsıyor. Bakıyorsunuz 1093 kilometrelik bir harekat çapı var. 1093. Burada yaklaşık 1700 civarı. Kaan'da da bu miktar yaklaşık 1100 civarı. 1100 civarı. Dolayısıyla burada biraz Eurofighter harekat çapı konusunda öne çıkmış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Kaan'la Eurofighter, daha doğrusu F-35 eşit gibi gözüküyor. Menzillere baktığımız zaman yine aynı şekilde Kaan'ın yaklaşık 3700 civarı. Burada 3800 civarı menzil kilometre. Bu da 2200 civarı bir menzile sahip. Burada demek ki Kaan 5. nesil, F-35 5. nesil, Eurofighter 4.5 nesil, 5. nesil uçaklar arasında Kaan'ın hareket sahası çok iyi. Yani bir uçuşta 3700 kilometre kadar gidip tekrar geri gelebiliyor. Harekat çapı da Eurofighter biraz daha fazla ama F-35 biraz yakın duruyor. Eşit diyebilirsiniz bu konuya. Şimdi diğer taraftan aslında görünmezliklere bakalım. Şimdi görünmezlik 0.001 ile 0.0001 arası bir radar kesiti var. RCS dediğimiz. Yani radar kesiti F-35'in çok iyi seviyede olduğunu söyleyelim. Eurofighter'ın 0.5 ile 1.0 arası. Buna metrekare diyebilirsiniz. Metrekare. Yani şurada da bizde de 0.01 ile 0.001 metrekare RCS yani radar kesit görüntümüz var. Bu şu demektir. O F-35'in bir miktar Kaan'dan üstünlüğü var gibi duruyor. Kaan'ın üzerinde hem özel rom boyası hem radar frekanslarını yansıtıcı sensörler bir şekilde ve kabin içerisinde saklı olan mühimmat sistematiği görünürlüğümüzü çok alt seviyeye indiriyor. Burada şu görünürlük seviyesi oldukça iyi seviyede. Dolayısıyla bu konuda çok iyi olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Ama şöyle bir F-35'in eksisi var. Tek motorlu olduğu için yaklaşık 43.000 librelik bir motor. Korkunç bir motor. Ama tek motor. O yüzden itki gücü yüksek fakat artı yakıtı fazla olduğu için çok büyük miktarda ısı ortaya çıkartıyor. O yüzden ısı ortaya çıktığı için bizim az önce ifade ettiğimiz kızılötesi takip sistemlerimiz, arama ve takip sistemlerimiz devreye giriyor. O yüzden kızılötesi sistemlere karşı oldukça duyarlı. Onun için hatırlarsınız İran'da bir tane drone F-35 seyir halindeyken sadece ısıya duyarlı bir füzeyle arkadan çarparak vurdu. Onun için tek motorlu olması dezavantaj gibi gözüküyor. Radarlarını kapattığı zaman bütün hepsi radarlarını kapattığı zaman bizim Kaan uçağımızın IRST'si çok rahatlıkla kızılötesi sistemlerle ısıya duyarlı mühimmatı gönderebiliyor. Hocam temiz ekran üzerinden bir canlandırma yapsak uçacak evet, üzerinde nasıl karşılaştırabiliriz? Eurofighter diyelim. Normal düz uçuşunu yapıyor ve muharebe sahasındasınız. Karşıda da F-35 var. O da aynı şekilde muharebe sahasında, hava sahasında düz uçuşunu yapıyor. Ve tabi yer topografik olarak satıhta burası olarak kabul edelim. Bu sırada iki uçak havada karşılaştığında F-35 yaklaşık 150-180 kilometreden Eurofighter'ı görüyor. Peki Eurofighter ne kadardan görüyor? 30-40 kilometreden. Şimdi bakın Eurofighter'la karşı karşıya F-35 geldiğinde daha Eurofighter F-35'i fark etmeden yaklaşık maksimum diyelim 180 kilometreden Eurofighter'ı görebiliyor. Hemen bloke ediyor ve bir tane MRAM füzesiyle doğrudan Eurofighter'ı imha edebiliyor. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyor tabii? AESA radarlarıyla yapıyor. Burada da AESA var, burada da AESA var. Fakat birisi 180'e kadar çıkabiliyor, birisi 40'a kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda karşılıklı olarak daha it dalaşına başlamadan, çünkü it dalaşına başladıklarında Eurofighter avantajlı hale gelecek. Ama bu tabloda
daha yaklaşmadan 180 kilometreden bir tane Emran füzesiyle doğrudan imha gerçekleşebiliyor. Şimdi değiştirelim. Şöyle yapalım. Hatta Tayfun yazalım şöyle. Tayfun'la Kaan uçağımız. Yine aynı şekilde F-35'te olduğu gibi düz uçuşunu yapıyor. Bir şekilde. Bunu biraz önce söylediğimiz gibi 30-40 kilometreden radarla Tayfun'u, Kaan'ı görüyor. Bizim Kaan'ımızda 150 kilometreden görüyor. Yani yine Murat radarıyla Murat 200A ile Kaan uçağımız Tayfun'u, Eurofighter'ı 200 kilometreden görüyor ve neyi ateşliyoruz? Bu sefer Gökhan. Gökhan nedir? Gökhan hava füzemizdir. Hangi sistemin yerine yapılıyor? Meteor'un yerine yapılıyor. Yani Meteor füzesinin, Meteor da var bizde. Meteor füzesinin yerine Gökhan. Dolayısıyla Kaan, Murat 200A'la 150 kilometreden tespit ettiği Tayfun'u Gökhan füzesiyle ya da Meteor füzesiyle doğrudan imha ediyor ki Eurofighter Tayfun henüz Kaan'ı görmemiş vaziyette. Şimdi gelelim Kaan'la F-35'e. Asıl iki tane 5. nesil. Yani yine Kaan'ı buraya koyalım. Kaan uçağımız burada. F-35 burada. Şunu da söyleyelim tabii ki. Kaan Murat 200A'yı kullanıyor ama 600A'yı kullandığında F-35'in mesafesini kat kat geçecek. Şimdi burada ne demiştik? Yine 150 kilometre mesafede Kaan uçuyor. Burada da F-35. Yine 150-180. Dolayısıyla bu iki uçak birbirlerini çok uzak mesafeden gördükleri için her ikisi de radarlarını kapatır. Radar yok. Burada da radarlar yok. Dolayısıyla bu iki uçak 30-40 kilometreye kadar birbirlerini göremezler. Çok yakın mesafe. Ve Kaan uçağı ile F-35 30-40 kilometreye kadar yaklaştığı andan itibaren artık burada kızılötesi sistem devreye girer. Yani ısıya duyarlı. Biraz önce ne demiştik? F-35'in art yakıtı 43.000 librelik olduğu için müthiş bir ısı ortaya çıkartır. Demek ki Kaan uçağımız yine IRST sistemiyle, onu da söyleyelim, IRST sistemiyle doğrudan Kaan'ın ortaya çıkarttığı arkadaki ısı ve kabin ısısıyla yakalar ve IRST sisteminin yardımıyla F-35'i yine Meteor'la ya da Gökhan füzesiyle imha edebilir. Ya da şöyle söyleyelim, ikinci konu, F-35 ve Kaan gördükleri andan itibaren, birbirlerini fark ettikleri andan itibaren füze atarlar. Füze Kaan attı diyelim, daha doğrusu F-35 attı diyelim önce. F-35 attığı zaman füzeyi manevra sistemi, kaçış imkanı Kaan'da daha fazla. F-35 hantal olduğu için, manevra kabiliyeti düşük olduğu için Kaan'dan gelecek olan bir Gökhan füzesine karşı ani manevra yapamadığından vuruş ihtimali daha yüksek. Dolayısıyla F-35'in Kaan tarafından imha olasılığı kullandığımız sistemlerden dolayı ve F-35'in zaaflarından dolayı daha yüksek gibi gözüküyor. Hocam bugün itibariyle Haziran 2026'dayız. Bundan 10 yıl sonrasına bir anda gittiğimizi varsayalım. 2036'da olduğumuzu düşünelim. Bir veya birden fazla da Kaan uçağımız ve Kaan filomuzun da Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde olduğunu varsayalım. O gün hava kuvvetlerimizde ne değişecek hocam? Şimdi şöyle söyleyelim. Yaklaşık 2036 demiştiniz değil mi? Evet. 2036. Yani 10 yıl sonra. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 450 adet Kaan uçağı hedefliyor. Dolayısıyla tabii Endonezya falan da var biliyorsunuz. Endonezya, Pakistan var. Bir tür ülkeler var ama şimdi baktığımız zaman şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki Kaan uçakları F-16'yı ortadan kaldıracak. F-4'ü ortadan kaldıracak. Eurofighter'ları, bunların hepsi ortadan kalkmış olacak. Ve artık Blok 30, Blok 70, Blok 70 Plus falan gibi F-16 peşinde düşmeyeceğiz. Ya da F-16'nın aerodinamik sistemleri ya da aviyonik sistemleri, uçuş sistemleri gibi, radar gibi sistemlerin peşinde koşmayacağız. Bütün sistemimiz havada Kaan'dan mürekkep olacak. Düşünün 6'şarlı diyelim 10 tane filomuz var.
Burada biz kendi bölgemizde iki şeyi sağlayacağız. Bir, hava hakimiyeti ve hava kontrolü. Hava hakimiyetini zaten uçaklarımız bizim hangarda bile olsa sağlıyoruz demektir. Yani her türlü muharebede hangardaki uçaklarımız birkaç dakikalık süre içerisinde havalanır ve bölgesinde çok rahatlıkla Türkiye'yi şu kabul edersek eğer bir dikdörtgen Türkiye şurada 1660 kilometre, şurası da 650 kilometre kabaca söyleyelim. Ne kadar da bizim Kaan'ımızın? 3700 kilometre bir hareket sahamız vardı. Demek ki biz 2 katı kadar yatay boyuttaki harekatı tek bir Kaan'la yapabiliyoruz. Yani çember, daha doğrusu kare şöyle büyüyor. Yani etrafımızdaki komşulara kadar bu işi yapabiliyoruz. Hava hakimiyeti ve hava kontrolü bir muharebede kalkacak olan F-35 ya da F-22 ya da 5. nesil uçaklardan Su-57 ya da J-20 Çin. Bu tür uçakların bizim hava sahamıza girmesini engelleyeceğiz ve bir şekilde de bölgenin de güvenlik mimarisine, hava mimarisine katkı sağlamış olacağız. O yüzden bizdeki örnek şunu da söyleyelim. Tabii Kaan uçağı sadece hava hakimiyeti, hava kontrolü sağlamaz veyahut da düşman uçaklarına karşı hava muharebelerini yapmaz. Aynı zamanda entegre edilmiş sistemlerdir. Yani ne demek istiyorum? Entegre edilmiş sistemler. Kızıl Elma, Bayraktar, Akıncı ve diğer SİHA'larla entegre edildiği için rahatlıkla havada komuta kontrol aracı olarak kullanılabilir. Yani Kaan havaya kalktığında etrafındaki Kızıl Elma, Bayraktar, Akıncı ve diğer işte K2 gibi, Sivrisinek gibi bir takım kamikaze ve normal SİHA'larımızı komuta eder vaziyete gelecektir. Onun için bir komuta kontrol aracı olarak da kullanmak mümkün. Çünkü sensör vizyonu var. Sensör füzyonu bütün resmi, hava, yer, denizdeki resimleri toparlar, pilota aktarır. Pilot kendi başlığının önündeki dijital ekrandan onu görür ve karar verme destek mekanizmasını çalıştıracak hale gelir. O yüzden pilotaj çabaları ya da pilotaj iş gücü çok düşmüş vaziyette olacaktır. Onun için hava hakimiyeti, hava kontrolü bu kadar mesafeden sağlayan Kaan uçağı komutan uçak gibi, yani amiral gemisi gibi havada hareket edebilecektir. Hocam, aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla Kaan'a dair gelişmeleri toparladık. Umuyoruz sizlerin zihinlerinde de daha çok netleşmiştir. Efendim, programımızı noktaladık. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere, hoşça kalın.